Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Egen Erten. Biliyorum bu YouTube kanalında birçok şey yapıldı. Premiere'den bahsedildi, After Effects'ten bahsedildi ama hiçbir zaman ders videosu gelmedi tamamıyla. Ben de dedim ki bu eksikliği kendimce tamamlamam gerekiyor. Biliyorum birçok kez yapıldı ama benim her zaman kafamda olan bir şeydi. Ve bunu artık izlemeye bıkmış bile olabilirsiniz ama yeni başlayan insanlar da olacaktır. Ve birçok videoda izlediğim zaman sürekli hep birbirinin tekrarı şeklinde gidiyordu. Tabii ki de ben de bir yere kadar birbirinin tekrarı olarak gideceğim ama daha sonrasında kimsenin bahsetmediği şeylere birazcık değinmeye çalışacağım. O yüzden bu video serisini izlerseniz eğer öğrenmediğiniz veya size gösterilmeyen şeyleri de görebilirsiniz. Gözünüzden kaçan veya insanların gözünden kaçan, tabii ki de kötü bir şekilde konuşmak istemiyorum insanlar hakkında ama insanların insanlık hali gözünden kaçabilir. O yüzden bu video serisini her hafta 2 tane olacak şekilde yapacağım ve oynatma listesi yapacağım. Oynatma listesine giderek istediğiniz kısımları oradan bulup izleyebilirsiniz. Eğer hiç bilmiyorsanız direkt birinci kısımdan, başlangıç seviyesinden başlayabilirsiniz. Başlangıç seviyesinden başlayacağımız için ilk önce programı tanımamız gerekiyor. Premiere Pro'yu açtığımız zaman ise bu kısmı daha öncesinde biliyorsunuzdur. Ben 2025 kullanacağım. En son sürüm neyse ondan bahsedeceğim. Burada daha önce yaptığınız projeler karşınıza gelecektir ve günlerin sayısını gelecektir. Yani kim ne zaman yapıldıysa o zaman düzenleme günü o şekilde gözükecektir. Bu ne için söylüyorum bunu? Tabii ki de siz burada yaptığınız şeyleri görebileceksiniz. Direkt ben Premiere dosyasını açayım bulayım diye değil de buraya tıklayarak tek tıkla yapabilirsiniz ki benim en son gördüğünüz Holy Land Mark II videomu da ben 4 gün önce yapmışım. Burada isterseniz sol alt tarafında Team Project şeklinde yapabilirsiniz. Birden fazla kişi çalışıyorsanız o projeleri paylaşabilirsiniz. Sol tarafta yardımcı olacak bir Learn yenilikleri size gösteren Home butonumuz Open Project ve New Project var. New Project yapacağız biz ilk başta. Yeni bir proje oluşturacağız. Ondan sonrasında Open Project yaparak da bu yaptığımız projeyi buraya aktaracağız veya direkt buradan seçeceğiz. Başka bir bilgisayarda yapıp buraya hard diskimizi alıp buraya getirdiysek Open Project olarak açabiliriz. O burada gözükmeyecek. New Project diyelim. İlk önce bir arayüzü tanıyalım. Ondan sonra hemen geçelim. Bu videolar kısa kısa olacaktır. Bilginiz olsun. Öyle çok uzun 1 saat 2 saat yapmayacağım. Şimdi New Project dedik. 2025 sürümünde bize böyle bir şey geliyor. Şimdi bunu geçtikten sonra bir adım daha var. Orada da bunları ayarlayabileceğiz ama 2025'te bunu ayrı olarak tutmaları benim çok hoşuma gitti. Neden diye soracak olursunuz birazdan göstereceğim. Şimdi buraya bir project name yazalım. Ne olsun? Premiere Pro eğitimleri olsun. Lokasyon kısmında da nereye seçeceğimizi, yani projeyi nereye kaydedeceğimizi seçtirtiyor bize. Her zaman en boş diskime kaydederim ve en dolu diskime kaydederim. Bu da ne oluyor? Bir hard diskim var. Bir Windows'un olduğu yer değil de bir hard diskim var. Ben orayı depo olarak kullanıyorum ve her zaman oraya kaydediyorum. Choose Location dediğimiz zaman bize buradan seçtirtiyor. Ben buraya gelip bilgisayarım kısmından D'ye gidiyorum. Ve burada bir yerim var benim. Buraya hemen Premiere Pro projeleri. Bunu bu şekilde yapmanız önemli. Neden? Çünkü daha sonra projeler gitgide başladığı zaman 100 proje, 150 projeye geldiği zaman gigabaytlar da büyüyor ve hard diskinizde bir şişme oluyor. Buradan gidip kolayca eski projelerinizi temizleyebilirsiniz. Buraya aç dedik ve kaydet dedik. Artık Premiere Pro projelerinin içine kaydedecek D'de. Eğer sizin burada kullandığınız hazır bir template'iniz varsa, yani broadcast template, bunları yeni getirmişler, sosyal medya ve standart template olarak bunları siz yapabilirsiniz. İsterseniz add template yaparak da içine ekleyeceğiniz bazı şeyleri de kullanabilirsiniz. Ama bunları tabii ki de daha sonraki seviyelerde göreceğiz. Şimdi ben none olarak bırakıyorum ve create diyorum. 2 önceki sürümden de alışkın olduğumuz bir sayfa bizleri karşılıyor. Eskiden o yazılar buradaydı. Yani buraya bir proje ismi yazıyorduk, nereye kaydedileceğini yazıyorduk. Daha sonra işte burada da template seçiyorduk. Onu direkt en başa almışlar ve güzel olmuş ki burada artık kaçırmıyoruz, isim vermeyi falan kaçırmıyoruz. Şimdi sağ tarafa geldiğimiz zaman ise buradan create new sekans var. Buradaki direkt sekans olarak oluşturmamızı sağlıyor. Mesela ben sekansımın ismini Premiere Pro ders 1 yapacağım. Sekansımın ismi belli. Artık buradan copy media olarak burada istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz ama bunları zaten oynamanızı tavsiye etmiyorum. Bunlar çok fazla oynayabileceğiniz şeyler değil. Burada yeni dosyalar ekleyebilirsiniz. Bu dosya şekillendirmeyi de size bir sonraki videolarda göstereceğim ama bunu Premiere Pro programın içinden yapacağız biz. O yüzden şu an bizim de ihtiyacımız yok. Şimdi orta kısma geldiğimiz zaman ise Adobe'nin bize sunduğu burada videolar var. Hazır stok videolar. Buradan isterseniz gelip edit bilgilerinizi de bu şekilde videolarla geliştirebilirsiniz. Burada FPS olarak farklı videolar var. Ne bileyim işte yukarıdan çekilmiş farklı videolar var. Bunları müziklerle harmanlayıp edit bilginizi geliştirebilirsiniz. İlla hemen kendi videolarınızda yapmanıza gerek yok. Biz tabii ki de kendi videolarımızı açacağımızdan ötürü buradan seçmemiz gerekiyor.
Şimdi sol tarafa geldiğimiz zaman ise biz buradaki videoları kullanmayacağımız için buradan bizim bir videolarımızın nerede olduğunu seçmemiz gerekiyor. Yani burası bizim aslında bilgisayarların her zaman göründüğü sol taraftaki kısım. Buradan biz home tuşuna gelebiliriz. Burada bizi belgelerin içindeki yer karşılıyor. Desktop bizim normal masaüstümüz. Orada video varsa onları seçiyor. Veya belgeler kısmına gelip oradan tekrar yapabiliyoruz. Veya Documents kısmına gidiyoruz. İşte oradan istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Eğer sizin taşınabilir bir hard diskiniz varsa veya direkt kameranıza taktığınız okuyucu tarafından almak istiyorsanız buradan D, E diye seçebilirsiniz. Mesela benim en son yaptığım Holy Land videosuna gelelim. Benim burada YouTube depo diye bir yerim var. Ben bunların hepsini depoluyorum ve düzgün bir şekilde depolamaya özen gösteriyorum. Şimdi video görüntüler diyor. Holy Land Mark II. Buradan ben ayırdım. 4K 25 ham görüntüler, yani benim konuştuğum, bir de HD 100p olan görüntüler. Bunları da slow motion olarak kullanıyorum. Şimdi bir kendi kullandığım görüntüler hepsini değil de mesela şunu alalım. Ondan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor ama bu ekrana geçmeden önce bir sonraki videoda bunlardan bahsedelim. Bu videoluk bu kadar olsun. Dediğim gibi kısa kısa yapacağım. Part ilerleyeceğiz. 1 saatlik 2 saatlik videolar yapmak istemiyorum. Siz de istediğiniz kısımdan gidip direkt oradan yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler diyelim. Hemen bir sonraki videoyu ben yapayım. Siz de beklemede kalın. Bu arada abone olmayı unutmayın. Bu seri için bayağı uğraşacağım gibi geliyor. Sizler de bu emeğimin karşılığını inşallah verirsiniz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay bir sonraki videoda.